Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere merkez atama ile alakalı bir anlatım gerçekleştireceğiz. Merkez atama kısacası VCS atama şu şekilde oluyor. Şimdi yeni versiyonlarda şöyle bir komutlar da var. Bunu silebilirsiniz ya da kullanabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Eski versiyonlarda MCS main ve workpiece olarak geliyor. Ve farklı farklı datalar açtım ben burada. Windows bölümünden açılan dataları görebilirsiniz. Ve ekstra şuralarda sıralanıyor. Şimdi ilk basit bir orta merkez yapacağız. Geometriye geldim. Dur. NX öğrenirim klasörüne geldim. Biz bunu e, en çok kullandığımız komutlarımızı böyle klasör içerisine ekleyebiliyoruz. Bunu önceki videolarda bahsettim. Şimdi buraya geldikten sonra bu kısımda bir ayarımız var. Geldim. Burada çeşitli kullanabileceğiniz merkez atama taktikleri var, yöntemleri var. En çok kullanılan Dynamic ve Orient VCS. Benim en çok kullandığım Orient. Yani nasıl oluyor derseniz burada Orient'ten zaten içerisinde envai çeşit komutlar var. Buradan yani Dynamic bölümüne de geçebiliyorsunuz. Infrared dediği en çok kullandığım yüzeyi seçerekten bir merkez atıyor. İşte burada çeşitli çeşitli ayarlarımız var. İşte obje seç, nokta seç vesaire vesaire. Şimdi biz infrared olarak klasik yöntem diyorum ki bu yüzeyin yani seçtiğimiz yüzeyin ortasına bir merkez atın. Okey dedim. Şu an ortasına bir merkez atadı ama şu an gözükmüyor. Neden? Buradaki display yani görüntüleme, VCS görüntüleme aktif değil. Buraya tıkladığım zaman ZC yazıyor. Bakın XC yazıyor yani computer. Yani computer'ın yani bilgisayarın merkezi tamam. Ama makinenin merkezi tamam değil. Şimdi bununla makine ile computer yani bilgisayar üst üste çakışmaz ise burada yaptığınız işlem doğru çıkar. Fakat makinede yanlış yerde çalışır. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra burada MCS main diye bir bölümümüz var. Buraya çift tıklayıp burada bir ton ayar var ama bunları hiç kafanızı yormayın. Sadece çift tıklayıp Space'i MCS deyip referansım benim referansım DCS diyorsunuz ve OK diyorsunuz. Tekrardan OK diyorsunuz. Görmüş olun bu referansı yeni versiyonları çıkartıyor. Böyle referans yani nereden geldiğini gösteriyor sanırım. Görmüş olduğunuz gibi computer ve makine üst üste çakışmış durumda. Bu MCS'leri ekleyebiliyorsunuz. Geometriye insert deyip geometri ve buradan MCS ekleyebiliyorsunuz. Yani bir sonraki merkezini tekrar bunun içerisine insert geometri deyip workpiece yani klasör ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde merkez noktaları bunu neden gösterdim? Benim birinci merkezim burası fakat ben arkasında yapacağım. O zaman onun işlemini buraya yapacağım. Yoksa aynı yerde çalışırsanız buradaki programınız boşa gider. Yani geriye dönük bir arşiviniz olmaz. Demek istediğimi. Şimdi biz burayı yaptık. Bir de burada şöyle bir seçeneğimiz var. More içerisinde save. Yani klasik merkezimi kaydet. Merkezimi kaydettikten sonra şurada bir kahverengi şu anda yanıyor. Bir merkez atıyor. Bu ne demek? Ben mesela buraya da bir merkez. Ben birinci bağlamamı yaptım. İkinci bağlamamı yapacağım. Geldim dedim ki Orient VCS. Buraya da bir merkez atadım. Dedim ki şunu sileyim. Dedim ki benim ikinci bağlamamın merkezi bu. OK dedim ve OK dedim. Görmüş olduğunuz gibi birinci bağlamanın merkezi bu. İkinci bağlamama da save atıyorum. Ve ben bu attığım save'ler sayesinde merkezi arası geçiş yapabiliyorum. Burada şöyle bir komuttan da bahsedeyim. Point
information komutu merkez kontrol komutu arkadaşlar. Örneğin tıkladığım zaman burada bir rapor paylaşıyor. X0, Y0, Z0. Örneğin burada baktım. Merkezinden uzaklığı işte 16-21, X'de 57 bilmem kaç, Y'de 10 mm'de, Z'de 2 noktaya dokundun diyor bana. Bu şekilde kompütörün de kontrol edebilirsiniz. Örneğin 2 noktaya dokundum. X 67.5, X 67.5. Eğer kompütörün dönüklük olsaydı buradaki değerlerden görebilirdik. Şimdi konumuza tekrar gelecek olursak save dedim değil mi? Şimdi ben bir ölçü alacağım. Örneğin buranın ölçüsünü alacağım. Ama burası 30 milimetre ya. Ama ben buraya göre almam lazım. Yani benim merkezim burada. Ben buradan tıkladığım zaman burası 30 milimetre gösteriyor. Ama bana buradan bu yüzeyden ölçü lazım. Ne yapıyorum? Tekrardan geldim. Orient VCS içerisinde bulunan Offset CSS merkezler arası geçiş sağlıyor. Geldim. Dedim ki referansımı ben seçeceğim. Dedim ki bak biraz bekliyorum. Hiç basmıyorum şu an. Mouse'u geldim biraz bekledim. Yandı. Tıkladım. Bu merkezim. OK diyorum. Gelmiş şöyle bir tıklayınca daha rahat bir görsel elde edebilirsiniz. Şu an merkezim burada. Ve bakın aynı noktaya tıklayacağım. Ve şu anda bana 5 mm'lik bir ölçü yazdı. Yani artık dokunduğum ölçü buradaki merkeze göre hesaplanıyor. İşte bunu sağlıyor. Şimdi bir sonraki bu basit bir merkez atama. Bir sonraki bir parçamızda detaylı daha göstereceğim. Heh. Örneğin böyle bir parçaya merkez atacağım. Şöyle şey yapalım. Referans. OK. CTRL Alt M derseniz keme geçiş yapıyor. Şimdi buraya geçtik. Ben şimdi bunun parçanın bu şekilde bir merkez koyacağım. Ama nerede olacak? En üst noktasında olacak. Tamam. Nasıl yapıyoruz? Şimdi geldim. İlk önce en üst noktasını yakalamam adına bir boundary body atacağım. Body'ye geldim. Şöyle F8 ile karşıma aldım. Şöyle kare içerisinde biraz bekliyorum. Ve bloğumu attım. Şimdi bu şekilde bir blok attıktan sonra tekrardan şöyle merkezimi açayım görüntülenme sağlasın diye. Orient VCS Infrared yüzey seç ve bu şekilde bunu da arka sayfaya atabilirsiniz. Görsellik açısından CTRL B ile. En üst noktasına atmış oldu. Şimdi ne yapacağım? MCS main ile çakıştırma işlemini yapacağım. OK'ledim, OK'ledim. Ve bu kısımdan tekrardan save koydum. Ne yapmış olduk? Şimdi X orta merkez, Y bunun orta merkezi, Z de X ve Y'nin ortasının en üst şeyimiz bu. Peki hocam ben bunun aynı merkez ama tabanda olmasını istiyorum diyorsunuz. İsterseniz şuradan ölçü alırız. Kaç diyor? 110. Buraya kopyalayın. Hiç burası küsuratlı bir rakam. Bak bunun gibi bir şey de olabilir. Hiç böyle 62-17'de yazmanıza gerek yok. Bir kopyalayın. CTRL C ile. Sonra şu an hafızasında zaten o rakam. Geldim. Çift tıkladım. Z ekseninde hareket etmesini istediğim için Z'e en üst noktasına, ok işaretinin üst noktasına bir kez dokundum. CTRL V diyorum. Bakın hiç ne yazdığını bile bakmadım. Enter'ladım. Mouse'un tekerleğinin orta tuşuyla da onayladım. Şimdi ne oldu? Tekrardan makine üstte kaldı. Computer aşağıda kaldı. Tekrardan aynı işlemi yapacağız. VCS OK. OK. Şimdi bu nasıl doğruluğunu sağlayacağız?
Point information. Z kısmına baktım. Z 0. X'e bakalım. X 60, 62, 60, 62. Y 35. Karşısına dokunalım. Y 35. Yani merkezin parçamın orta noktasında. Şimdi bir sonraki parçaya geçelim. Örneğin şöyle bir parçaya geçelim. Bakın. Efendim fx yapıyorum. Parçam açılı duruyor. Bak buradan da yapalım. Efendim fx. Peki açılı parçaları nasıl yapacağız? Hemen ona bakalım. Orient. Nereye koyalım? Mesela ortasına koyacağız. Tamam. Şöyle bir noktaya bak. Tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi görsellik açısından da farklı. Yani açıldırıyor. Şimdi geldim. Bu şekilde yandıktan sonra bakın ortasından tutabiliyorum. Geldim dedim ki şu noktaya tut. Bakın tuttu. Bunun kompresörü buraya aynı olması istediğim için bir kez uç noktasına basıyorum. Çizgiye basıyorum. Bakın. Çizgiye bastım. Döndü. Sonrasında ölçüm yapacağım. Bak şimdi. Point information bunun noktasında yapacağız ya. Buraya tıkladım. İlk önce x'in. Bak 60. Peki 60'ı kopyala. Yani noktadan sonra bir iki satırı alsanız eğer böyle küsuratlısı hepsini de alabilirsiniz. Geldim. CTRL ve direkt enter'larsan bu noktaya atacaktır. Ama böyleyken bölü 2 yaparsam ve enter'larsam 60'ı 2'ye bölüp direkt ortasına atacaktır. 60 rakam basit gibi görünebilir ama atıyorum 60 virgül işte 18, 22 daha sıfırdan sonra küsuratlı bir rakam var. Bizim için de bir hassasiyetimiz varsa bu bölü çarpı 2 bizim bu işimizi kolaylaştıracaktır. Mouse'un tekerleğini orta tuşuyla da onayladım. Tekrardan Y için bu sefer yapacağız. 30 mm demiş. Direkt bunu da kendi elimizden tıkladım. Eksi 15 Enter. Hesaplamayı kendimiz yaptık ve Enter'ladık. Görmüş olduğunuz gibi parçamızın ortasında. Tekrardan MCS main'e geldim. Space MCS ve Absolute yani referans bölümüne VCS yapıp onayladım. Ve son olarak da save işlemini yaptım. Ne olmuş oldu? Artık F8 ile karşıma alayım. Artık parçamla aynı açıda merkez. Şimdi bir sonraki farklı merkez işlemine bakalım. Şuna. Şimdi bazı parçalar böyle. Örneğin 5 eksen tip yapacaksınız ve buradan tutacaksınız. Parçamızı şu duvarlardan tuttuk. Ama ben istiyorum ki bu duvardan hani paso alacağım ya. Ve alacağım pasoyu merkezimle şey yapayım. Vereyim. Yani ne demek istiyorum? Tekrar infrared diyebilirim. Örnek bir yüzeye tıkladım. Merkezimi oluştursun diye. Sonra çift tıklayıp dedim ki parçamın ortası benim merkezim. Lakin buradan 2 mm paso alsın. Taban kaba programı yapacağım. Hani offset'ten verirsem karışıklık olur. Ya merkez aldıktan sonra makineden kaydırmam gerekiyor. Çünkü tek seferde işlem yapacağım. Yani buranın merkeziyle referansı da bunun tutmasını istiyorum. Ya dediğim gibi merkez aldıktan sonra kaydırma işlemini makineden yapacağım ya da buradan diyeceğim ki 2 mm dışarıda. Yani böylelikle ne olmuş oluyor? Merkezimi alıp buradan da x'e dokunduğum zaman 2 mm otomatik alıyor. Aldıktan sonra benim merkezime geliyor arkadaşlar. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bunu birazcık çalışarak tecrübe edersek daha böyle anlamlı olacaktır. Ama temel olarak tekrar edeyim. Bu kısımdan
ne kadar pas almak istiyorsak merkezimizi o kadar tersi yönde kaçırmamız gerekiyor. Yaptıktan sonra tekrardan çakıştırma işlemini yapabiliriz. Ve save yaptıktan sonra bu merkezimiz de tamam. Başka bir datamız var mı? Ya örneğin burada da işte kolona koyacağız. Geldim. İstersen direkt dynamic olarak alırız ama orient listesinden şaşmayın derim. Veya şöyle de yapabilirsiniz aslında. Mesela burada ortasına koydum. Böyle misal. Ama açılı olacak. Mesela curve diyelim. Bir tane çizgi çizeyim. Mesela buradan örneğin şu açıdan merkez koyacağım ben. Anladınız mı? Şimdi tıklayıp uç noktasına tıklayıp x'imi çizgiyi tıkladığım zaman mouse'un da orta tuşuna bastığım zaman merkezin bu açıda, yani şöyle bağlamak zorunda kaldığımı varsayayım parçayı. Tekrar çakıştırma işlemini yapayım. Ve kaydetmeyi unutmayın bunu. Ve görmüş olduğunuz gibi veya daha anlamlı olsun diyorsanız hocam o çizgiyi oraya çok olmadı. Şurası daha mantıklı gibi geldi. İşte ne bileyim şöyle bağlamak gerekti. Tıkladım. Bu çizgiye göre açı yap dedim. Tabi değiştirdikten sonra tekrar yapıştırma işlemini yapmanız gerekiyor. OK. Ve şunu artık sileyim. Çünkü bu eskinin VCS'i silmiyor. Neden silmiyor? Şu kısım toolpad kaldığı için. İsterseniz no select filtre uygula dersiniz ya da CSS derseniz sadece CSS'i tutar. Sildim. CTRL Z yapayım. Çünkü burayı da sildi. Tekrardan seçip silerseniz burayı bu sefer silmez. Bu da yeni versiyonlarda çıktı. Eski versiyonlarda bunu yapmıyor. Bunu yaptıktan sonra tekrardan save koydum ve artık iki kolondan aldığım kompresörüm ile merkezini atayabilirim. Şey de yapabilirsiniz. Ya hocam bu ortada olmadı. Tuttum, çift tıkladım. Geldim, bıraktım buraya. Bakın. Biraz tutunca zaten ortadaki merkeze atıyor. OK'ledim. Tekrardan çakıştırma işlemini yaptım. Böylelikle ne oldu? Bu ikisinin kompresörüne göre biz, yani o açıya göre merkezimizi bu çapa koymuş olduk. Tekrardan save yapıp save'i buradan silelim. Merkez atama hemen hemen bütün videolarda göreceğiz arkadaşlar. Ama temel anlatmak istediğim merkez atama bunlar. Ekstra bir şey olursa tekrar sizinle paylaşırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.